Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla çatlamadan, dağılmadan, içine yağ çekmeyen dış köftesi etsiz içli köfte tarifimi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 4 su bardağı ince köftelik bulguru ekleyelim. Kullandığım bardak klasik bardak. Üzerine 1 su bardağı irmik ve 4 su bardağı sıcak su ekleyelim. Güzelce karıştıralım ve daha sonra üzerini kapatalım. Yaklaşık bir yarım saat kadar bulgurun şişmesi için bekletelim. Bu sırada iç harcımızı hazırlayalım. Büyükçe bir tavanın içerisinde 100 gram kadar margarini eritelim ve üzerine 4 adet büyük boy rondodan geçirmiş olduğumuz kuru soğanları ekleyelim. 3-4 dakika kadar kavuralım ve daha sonra yarım kilo kadar orta yağlı kıymayı ekleyip sürekli karıştırarak kavuralım. Kavururken kıymayı iyice karıştıralım ki topak topak olmasın. Yaklaşık bir 15-20 dakika kadar ara ara karıştırarak kısık ateşte kıymamızı kavuralım ve daha sonra üzerine yeteri kadar tuz, karabiber ve pul biber ekleyelim. Kıymamız güzelce pişene dek ara ara karıştırarak kavurmaya devam edelim. Daha sonra yaklaşık yarım demet kadar ince kıyılmış maydanoz ve 1 çay bardağı kadar iri çekilmiş cevizi ekleyelim. Güzelce karıştırarak ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Bu sırada dış köftemizi yoğuralım. Bulgurumuzu öncelikle bir karıştıralım ve üzerine 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı biber salçası, acı veya tatlı size kalmış, 1 dolu çay kaşığı kimyon ve yeteri kadar tuz ekleyelim. 3 dolu yemek kaşığı un ekleyip güzelce karıştıralım tekrardan. Yoğurma aşamasında azar azar su ilave etmemiz gerekli. Bir miktar su döktüm içerisine ve köftemi yoğurmaya başlıyorum. Ben hamur yoğurma makinesinde yoğurmak istedim. Bu şekilde çok kolay oluyor. Çünkü içli köftenin en önemli püf noktası çok güzel yoğrulması gerekli ve bu şekilde çok güzel yoğruluyor gerçekten. İçerisine ara ara az miktarda su ekleyerek yoğuralım. Ama suyu fazla kaçırırsak bu sefer şeklini vermekte zorlanırız. Suyu da fazla kaçırmamak gerekli. Makinede yoğurdum ve daha sonra tepsinin içerisine aldım. Elimi ara sıra suya batırarak yoğurmaya devam ediyorum. Bir sürede elimde yoğuracağım. Çok iyi yoğrulması gerekli dediğim gibi. Sizler hamur yoğurma makineniz yoksa robotun içerisinde de güzelce çekip daha sonra elinizde güzelce yoğurabilirsiniz. Veya hiçbiri yoksa tamamen elinizde çok iyi yaklaşık bir yarım saat kadar yoğurarak bu kıvama getirmelisiniz. Yani köftenizin güzel olmasını istiyorsanız yoğurmasına çok özen göstermeniz gerekli. Çok güzel yoğurursanız köfteniz de o kadar güzel olacaktır. Bu arada ben kıymalı iç harcının içerisine margarin kullanmak istedim. Bir püf noktası olarak sizlere de bunu göstermek istedim. İlerleyen aşamalarda göreceksiniz. Ama siz isterseniz tabii ki margarin yerine sıvı yağ kullanabilirsiniz. Ben de aslında genellikle sıvı yağ kullanıyorum ama bu püf noktasını da sizlere göstermek istedim. Bakın gördüğünüz gibi çiğ köfte yoğurur gibi iyice yoğurdum. Köftemiz gayet güzel oldu kıvamı. Bu arada köftemi yoğururken sizlere ölçü verebilmek için eklediğim suyu ölçtüm. Yaklaşık 1,5 su bardağı kadar su kullandım yoğurma aşamasında. Siz de lütfen kontrollü bir şekilde ekleyin. Bir anda eklemeyin. Ve soğumuş olan kıymamızı bir kez daha karıştırıyorum. Soğuma aşamasında buzdolabına kaldırabilirsiniz isterseniz. Daha kolay şeklini verebilirsiniz o zaman. Bakın gördüğünüz gibi her köftenin içerisine bir adet koymak için sıkımlıyorum. Bu şekilde çok kolay oluyor şeklini verirken. Bu püf noktasını da sizlere göstermek istedim. Ama dediğim gibi isterseniz içerisine sıvı yağ kullanacaksanız kıymanın tabii ki bu şekilde sıkımlayamazsınız. O zaman çay kaşığıyla köftenin içerisine kıymalı harcınızı doldurabilirsiniz. Köftemizi yaklaşık yumurta büyüklüğünde parçalara bölüyorum ama isterseniz daha büyük veya daha küçük de yapabilirsiniz. Size kalmış. Daha sonra bakın elimi suya batırarak ara sıra işaret parmağımla köftemi oyuyorum. Köftemizi ne kadar ince açabilirsek o kadar güzel olur. Mümkün olduğu kadar ince açmaya çalışalım.
Bakın bu şekilde açtık. İçerisine bir adet kıyma yerleştirelim. Ve bakın videoda gördüğünüz gibi parmaklarımla yavaşça büzüştürerek kapatıyorum. Ama çok güzel kapanmasına özen gösteriyorum. Çok iyi kapanmazsa kızarma aşamasında çatlayıp içerisine yağ çekecektir. Dikkatlice kapatmamız gerekli. Dediğim gibi büzüştürerek kapatıyoruz. Bakın tekrar göstermek istiyorum sizlere. Bu arada oymasını bilmeyen arkadaşlar için kanalımda kolay içli köfte şekilleri videom da var. İsterseniz oradan bakabilirsiniz içli köfte şekillerine. Evet, açmış olduğum köftenin içerisine kıymamı yerleştirdim ve büzüştürerek kapatıyorum. Bakın gördüğünüz gibi. Her iki tarafını da sivrileştiriyorum ve tepsime diziyorum. Evet, tüm köftelerimin şekli hazır, bakın gördüğünüz gibi. Bir tencere veya tavanın içerisine bol miktarda sıvı yağ kızdıralım ve daha sonra içerisine köftelerimizi atalım. Bol miktarda yağ koyarsanız çok daha güzel kızarır köfteleriniz. Her tarafını çevirerek güzelce kızartalım. Ve kağıt havlu serilmiş tabağın içerisine alalım. İsterseniz bu şekilde hemen taze taze kızartıp sıcak sıcak tüketebilirsiniz. Veya isterseniz bakın tepsiye dizmiş olduğum içli köfteleri bu şekilde derin dondurucuya attım. Ve köfteler donduktan sonra bir buzdolabı poşetinin içerisine topluyorum. Videoda gördüğünüz gibi hava almayacak şekilde poşetin ağzını güzelce bağlayalım ve tekrardan derin dondurucuya kaldıralım. Daha sonra canınız ne zaman çekerse yine kızgın ve bol ve kızgın bir yağın içerisinde köftelerinizi kızartarak tüketebilirsiniz. Bu püf noktasını da sizlere göstermek istedim. Ve gördüğünüz gibi çatlamadan, dağılmadan içli köftelerimiz servis için hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.